Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte parça iplerimizi değerlendirebileceğimiz çok kolay, çok güzel bir iki şiş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Modelim için de böyle elimde kalmış minik minik parça iplerim vardı. Bunları değerlendirdim. İplerimi hemen şöyle bir kenara bırakıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Parça iplerimi değerlendirdiğim çok güzel bir modelim oldu. Şöyle tabanımız, topuğumuz, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Baştan sona dikiş iş yaptım. Haroşa örgü tekniği kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi şu kenara bırakacağım. Birlikte başlayalım. Krem ipim ile başlayacağım. 22 ilmek atarak 22 adet ilmeğimizi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğimi attım. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Geri dönüyorum. Hanımlar haroşa örgü yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek haroşaları yapabilirsiniz. Her iki tarafta ters örerek haroşayı yapanlar modeli arka yüzde kuruyorlar. Ben her iki tarafta düz ördüğüm için modelimi ön yüzde kuracağım. Bu şekilde ilmeklerimi sıra sonuna kadar krem ipim ile düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Hemen modelimize başlayacağız. Şöyle renkli ipimin birini şöyle koyu pembe ayarladım. Yapacağım işlem şu hanımlar. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından pembemi ekleyeceğim. Buraya 5 ilmek pembe öreceğim. Şu birinci pembe ilmeğim. Şu ikinci. Hemen pembemin ucunu düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. 2 tane pembem oldu. Devam ediyorum. Üçüncü pembe ilmeğim. Şu dördüncü. Şu da ipin ucunu gizleyerek götürdüm 5. 5 tane pembemi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Devamındaki ilmekleri örmedim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi de düz örerek başlıyorum. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile ördüm. 5 pembemi. Pembe ipimi şöyle arkada bıraktım. Çaprazlamasına şöyle pembenin altından geçirerek kremimi aldım. Son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde yapacağımız işlem şu. Bir sıra krem ipimizi kullanacağız. Bir sırada pembeyi. Şimdi kremimi kullanıyorum. Krem ipim ile ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Krem ipimiz ile ilmekleri sıra sonuna kadar örüyoruz. Renkli iplerimizle de desenimizi kuruyoruz. 22 ilmeğimin tamamını krem ipim ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum krem ile. Sonra şöyle bakın. Kremin altından çaprazlamasına pembemi aldım. İlk sıramızda 5 tane pembe örmüştük. Bu sıramızda da hanımlar 9 tane pembe öreceğim. Pembe ilmek sayısı 4 tane daha artıyor. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane pembemi ördüm. Geri dönüyorum yine. Pembe ilmeklerimi tekrar pembe ipim ile öreceğim.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Pembemi arka yüze doğru aldım. Kremimi alıyorum. Son 2 ilmeğimi de krem ile ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Bakın ikinci modelimizi de bu şekilde kurduk. Model arasına yine krem ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. Model aralarında bir diş haroşamız var. 22 ilmeğimin tamamını sıra sonuna kadar öreceğim. Renkli iplerimizle sıra sonuna kadar örmüyoruz. Model kurulumu yapıyoruz. Krem ipimizle de ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Model aralarına krem ile bir diş haroşa düşüyor. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum örmeye ilmeklerimi. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi krem ile ördüm. Tekrar bakın pembemi alttan alıyorum. İlk modelde 5 tane pembe örmüştük. İkincisinde 9 tane ördük. Şimdi 4 ilmek daha artacak. 13 ilmek pembe öreceğim. 13 tane pembe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Her sırada pembe ilmek sayımız 4'er 4'er artıyor. Tekrar geri döndüm 13 pembeden sonra ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile öreceğim. Son 2 krem ilmeğimi de krem ipim ile öreceğim. Yine ipimi arkada bırakıp şöyle kremimi alıyorum. Son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Tekrar geri döndük. Yine ön yüzdeyiz. Bu sıramızda yine bir diş haroşa öreceğiz krem ipimiz ile. Bir diş haroşamızı krem ipimiz ile öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi krem ile örüyorum. 3 tane pembe modelimizi yaptık. Bu şekilde hepsini örüyorum sıra sonuna kadar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yine ilmeklerimi haroşa örüyorum arka yüzde de. Gördüğünüz gibi krem ile model yapmıyoruz hanımlar. Renkli iplerimizle model kurulumunu yapıyoruz. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi krem ile ördüm. Tekrar pembemi alıyorum. Bu defa da 17 ilmek pembe öreceğim. Bir öncekinde 13 örmüştüm. 4 tane daha artacak. 17 tane pembe öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane pembemi ördükten sonra geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile öreceğim. Son 2 krem ilmeğimi de krem ipim ile öreceğim. Bakın pembelerimi ördüm. Pembeyi arkaya aldım. Kremimi alıyorum elime. Son 2 ilmeğim krem ile örülüyor. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. En son yine modelimizi yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Yine arka yüzde de ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. İlk modelde 5, pembe modelde, ikinci de 9, üçüncü de 13, dördüncü de 17 tane pembemizi örmüştük. Şimdi pembe ilmeklerimizin sayısı artık azalacak.
En son 17 pembeye kadar örmüştük. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeği de krem ile ördüm. Şimdi tekrardan ilmek sayıları azalmaya başlayacak pembeli. Şimdi 13 tane pembe öreceğim. 4'er 4'er artırmıştık. 4'er 4'er azalacak. 13 pembe öreceğim. Bakın 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane pembemi ördüm. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Pembe ilmeklerimi pembe ipim ile haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar pembeyi arkada bırakıp kremimi alıyorum. Son 2 ilmeğim krem. Bu şekilde hanımlar. Şeklimiz böyle devam edecek. Şimdi araya bir diş haroşamızı öreceğiz yine krem ile. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar krem ipim ile haroşa öreceğim. Model aralarında model bitene kadar bir diş haroşamızı krem ile öreceğiz. Krem ile ilmeklerin tamamını örüyoruz. Renkli iplerimizle de model kurulumunu yapıyoruz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğini aldıktan sonra devamında gelen ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum hanımlar. Model bu şekilde gayet kolay. Örmesi çok zevkli bir model. Hani hiç patik örgü bilmeyen hanımların bile yapabileceği tarzda bir model oldu. Hem de bu şekilde elde kalan artık ipleri değerlendirmiş oluyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Modeli kurulumuna devam edeceğiz. Yine kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi de örüyorum. Buraya en son 13 tane pembe örmüştük hanımlar. Şimdi 4 ilmek eksilecek. 9 tane pembe öreceğiz. Şu birinci pembem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım yine. 9 pembemi pembe ipim ile öreceğim. Pembemi arkaya alıyorum. Son 2 kremimi krem ile örüyorum. Bu şekilde. Tekrardan pembe ile modelimizi kurduk. Yine sıra kremde. Yine bir diş haroşamızı krem ipimiz ile örüyoruz. İlmeklerimin hepsini krem ipim ile haroşa olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Arka yüzde de yine haroşa öreceğim. Böylece bir diş haroşamız olacak. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Yine ilmeklerimin hepsini haroşa olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Bu şekilde. 5 ilmek ile başladığımız modelde 9 ilmek oldu, 13 oldu, 17. Sonra tekrardan 13, 9. Bu şekilde ilmek sayılarını azalta azalta getirdik. Tekrardan kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci kremimi örüyorum. Bu defa da hanımlar 5 tane pembe öreceğim. Başladığımız yerde model böyle bitmiş oluyor. Modelin sonuncu sırası. Bakın 5 ilmek ile başlamıştık. 9 oldu, 13 oldu, 17 oldu. Sonra tekrar 4'er ilmek azalttık. 13 oldu, 9 oldu ve en son 5'i ördük. Geri dönüyoruz. İlk ilmeğimi örerek başladım. Yine ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi de şöyle çaprazlamasına ipimi değiştiriyorum. Krem ile örüyorum. Evet hanımlar, ilk modelimizi bitirdik. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Model arasında yine bir diş haroşamızı öreceğiz. Sonra aynı modeli tekrar ikinci kez kuracağız. Şöyle kenar ilmeğinden sonra ikinci ve şu pembeyi de ördükten sonra hanımlar artık pembeyi kullanmayacağım. Ben böyle artık iplerle yaptığım için modelimi parça parça rengarenk iplerimi kullanacağım. Şöyle pembemi kestim. İpimin ucunu da şöyle kremime düğümlüyorum. İlmeklerimizin tamamını yine krem ipim ile haroşa öreceğim. Şöyle ipin ucunu da gizleyerek götüreyim. Sonradan böyle ip gizlemeyle falan uğraşmayalım. Bu şekilde. İlk modelimiz böylece tamamlandı hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi haroşa olarak
örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Evet hanımlar, bakın ilk modelimiz böyleydi. Modelimizin şekli bu. Bakın şuradaki ilk modelimizi bitirdik. Şimdi aynı şekilde farklı renk kullanarak ikinci modelimize başlayacağız. Yapacağımız işlem aynı. Sadece hanımlar renk değişikliğimiz mevcut. Şimdi kafanız karışmasın diye hemen ikinci modelin başlangıcını da göstereyim. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi krem ile ördüm. Bu defa ben ikinci renk olarak şöyle sarı kullandım. Buraya 5 tane sarı öreceğim. İlk modelde olduğu gibi. Yine sarı ipimin ucunu da düğümlüyorum kremime. 5 tane sarı örüyorum. 3, şu 4, şu da 5. sarı ilmeğim. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Sarılarımı sarı ipim ile örüyorum. Son 2 krem ilmeğimi de şöyle çaprazlamasına renk geçişimi yaptım. Krem ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar bakın aynı modeli ikinci kez başlatmış olduk. Aralara bir diş krem haroşa öreceğiz. Ardından bir sonraki modelde 9 tane sarı öreceğim. Bir diş krem haroşa ördükten sonra bu defa 13 tane sarı haroşa öreceğim. Yeniden arada bir diş kremim var. 17 öreceğim. Sonrasında araya yine bir diş haroşa ördükten sonra ilmek sayıları dörder dörder azalacak. 9 tane sarı haroşam olacak. Arada tekrar bir diş kremim var. 13, 9, 5 tane diye devam edecek. Böyle artacak, azalacak. Böyle devam edecek hanımlar. Ben bu patiğime bu şekilde bakın. Sarı modelimi yaptıktan sonra yeşil başlattım. Tarçın rengi, mavi ve gül kurusu pembe. Böyle 6 farklı renk kullandım patiğimde. Gördüğünüz gibi rengarenk yaptım. 6 model tamamladım. Şimdi hanımlar hep birlikte aynı modeli 6 kez tekrar edeceğiz. Bakın ilkini birlikte yaptık. İkinciyi başlattık. 6 tane aynı modeli yapalım gelelim. En sonuncu modelden sonra yine bir diş, bakın en son gül kurusu pembeden sonra bir diş haroşamı ördüm krem ile. En sona yine bir diş krem haroşamızı örelim gelelim, ardından buluşalım. Birlikte devam edeceğiz sonrasında. Evet hanımlar, toplamda 6 tane modelimi tamamladım geldim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. En son 6. modelimden sonra buraya bir diş haroşamı ördüm. Artık ilmeklerimi keseceğim şimdi. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Biraz gevşek, esnek bir kesim yapalım. Patiğimizin arka bölümünü örerken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimin hepsini keseceğim. Sonrasında da taban yapımına başlayacağız. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şimdi buraya bir tane şöyle bir zincir oluşturacağım. Hatta 2 tane şöyle sıkı bir zincir oluşturup ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu üst bölümünü tamamladık hanımlar. Şimdi şu geniş alandan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Tabanımız için de şöyle bir tık uzun 2 şiş kullanacağım, yine 3 numara aynı şekilde. Dileyen misinalı şişlerle de devam edebilir. Şöyle kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağım. Hemen şu bölümde bakın. Geniş olan bölümden ilmekler çıkaracağız. İlk kenar ilmek yerim hemen şurası. İlmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Hemen şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Şöyle. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek bu şekil ilmekler çıkarıyoruz. İkinci ilmeğimi de çıkarttıktan sonra ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Patik sökülmesin diye. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bakın 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde bu uçtan şu diğer uca kadar toplamda 85 ilmek çıkaracağız. Bu şekilde diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim.
Evet, diğer uca kadar hanımlar ilmeklerimi çıkarttım. Geldim, şimdi şöyle geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yapacağımız işlem şu: kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla düz, yani haroşa olarak örüyorum. Bakın ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum. Şimdi burundan başlayarak taban kesimini gerçekleştireceğiz hanımlar. Patiğimizin burnuna 7 ilmek ile başlayacağız hanımlar. Patiğimizin burnuna 7 ilmek ile başlayacağız. 85 ilmeğimiz vardı. Buruna 7 ilmek ayırınca geriye 78 ilmeğimiz kalıyor. 78 ilmeği de patiğimizin iki yanına eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Patiğimizin tabanını yapabilmek için öncelikle bu kenardaki ilk 39 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 39 ilmek. Bakın şurada 3, 6, 9 ilmeğimiz olmuş. 10, 11, 12. Devam ediyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 ilmek ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Saydığımız anda şu sol kenarda da 39 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile şuraya bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yapacağımız işlem şu: tabanımızda toplam 13 ilmek olana kadar her seferinde yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Ortada 13 ilmek olacak. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 8 ilmek oldu. Geri döndüm, ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Tekrardan ipim karşıda, ilkini örmeden alıyorum. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan alarak ekledim ortaya 10. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan alarak ördüm. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Bakın burun kısmında da oval bir görüntü oluşuyor. Devam ediyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğim oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmek öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. 13. Artık orta bölümde 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi 13 ilmek ile kesimlere başlayacağız. Yapacağımız işlem şu: 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken kenardakini de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilkini örmeden aldım. Tekrar 12 ilmeğimi öreceğim. 4 ilmek oldu. Buraya da tüy gelmiş. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Bu işleme devam edeceğiz. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Çünkü taban ile kenar arasında bakın ayrık bir görüntü var. İlmekleri saymadan şu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri döndüm.
Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Şöyle baktığımızda taban ile kenar arasında boşluk bir görüntü var. Yine tabanda son bir kalana kadar örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken şu kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 13 ilmek ile böyle örülüyor. Biz bu kesme işlemine hanımlar şu sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını bu şekilde örüp gelelim, ardından arka bölümü birlikte yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim bu şekilde. Bakın görüntümüz şöyle. Şişimde sadece tabanda kullandığım 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yani bakın şu kısmını bu şekilde. Yapacağım işlem şu. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Kesim yaptığım için 12 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar hemen şuralarda kenar ilmek yerleri var, gördüğümüz gibi V şeklinde. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 13 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sağ kenarda ilmek çıkartırken geri döneceğim. Ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine yine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Yine 13 ilmek oldu. İlmeklerimi örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Yeniden geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi şimdi de yapacağım. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Arkası bu şekilde yapılıyor hanımlar. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. 13 ilmek ile patiğimizin arkasını bu şekilde yapacağız. Şimdi patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Şimdi artık ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesim işlemini yine gerçekleştiriyorum. Şöyle şuradaki uçlarımız vardı. Kenarlardan kalan uçlar, onları da gizleyerek götürüyorum. Şöyle ipin üzerinden atlatarak onları da gizlemiş oluyorum. İlmeklerin tamamını bu şekilde keseceğim. Son 2 ilmeğim kaldı. Şurada sonuncu ilmeğim. Tam şu kenarda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile hemen şu dibine batıyorum. Burayı düzledim. Şöyle bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Artık patiğimizin bu örgü bölümünü tamamladık. Hemen şu ip uçlarını gizleyeceğim. Bir de tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Hemen onu da nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Gayet kolay da bir yapılışı var. Patiğimizin kenarı daha derli toplu düzgün duruyor o şekil. Kenar oyası yapınca. Hemen şu diğer ipimi de gizleyeceğim. Evet. Hanımlar, patiğimiz şekil olarak bakın. Görüntüsü şu. Şöyle. Kenar oyamızda şöyle patiğimde şu kullandığım rengin birini kullandım. Sizler patiğinizin içinde kullandığınız herhangi bir rengi de kullanabilirsiniz. Hemen şu ipimi alıyorum. Öncelikle şu ipim ile bir tığ ile yapacağız kenar oyamızı. Şöyle bir ilmek oluşturdum. Topuğunu bitirdiğimiz yerden itibaren ilmeğimi şuraya sabitleyeceğim öncelikle. Şöyle. Yapacağım işlem şu. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum.
İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak bir ilmek çıkarttım ve tığımdaki 3 ilmeğimi topluyorum. Bu bölümde çok sıkı yapmayalım hanımlar kenar oyamızı. Patik boğazı dar olmasın. Ayağa rahat girsin. Bu şekilde ipimizi tığımıza doluyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Ve tığımızdaki 3 ilmeği topluyoruz. Kenar oyamızın yapılışı bu şekilde. Şöyle bakın, görüntümüz bu. Şimdi patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı dolanıp gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı da tamamladım, geldim. En son buraya da bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimin ucunda gizleyeceğim. Gayet kolay, güzel, şık bir patikti hanımlar. Hem çeyiz için, hem normal günlük kullanım için, hem hediyelik çok güzel bir model oldu. Şöyle ipimizin ucunu da gizledim. Bakın patiğimiz şöyle. Ayağı giyilince duruşu böyle oluyor. Haroşa örgü olduğu için esnek yapıya sahip. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızda da görelim. Gayet hoş bir patik oldu hanımlar. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde. Videonun bu artık bilek bölümü akşam saatlerine denk geldiği için renk biraz değişik çıkabilir. Akşam lambanın ışığından kaynaklı. Modelimiz bu şekilde. Bakın topuk kısmı, tabanımız, önden duruşu. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.